Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sinemanın doğuşundan bugüne kadar olan yolculuğuna tanık olacağız hep birlikte. Hazırsanız gelin, yine merak ettiğimiz konular hakkında bilgi sahibi olmak için tarihin tozlu raflarına bir uzanalım. Beni biliyorsunuz, etimolojiye değinmeden bu konulara girmem. Sinema kelimesi, fonetik olarak bizim dilimizde de aynı okunduğu gibi Fransızca kökenlidir ve sinema sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca hareketli görüntü kaydı anlamına gelen sinematograf sözcüğünün kısaltılmasıdır. Kelimenin daha da orijinsine inersek bu sözcük eski Yunanca hareket anlamına gelen kinema ve yazım, kayıt anlamına gelen grafe sözcüklerinin bileşiğidir. Hani kinetik enerji deriz ya hareket enerjisini ifade ederken. İşte kinemagrafe de hareket eden görüntüler gibi bir anlama denk geliyor. Görüntü ve videoyu biz kategori olarak ayırırız değil mi? Hatta bilgisayarlarımızda bu ikisinin dosya biçimleri de farklıdır. Bizim algımıza göre video kesintisiz akan bir şeydir, resimse sabittir. Fakat aslında video dediğimiz şey ard arda gelen resimlerden başka bir şey değildir. Bunu animasyon tarihi videomda anlatmıştım. İşin tekniğine ve tarihine detaylıca girmeden önce size bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Video ilerledikçe sinemanın ne noktadan evrilerek nereden nereye geldiğini göreceksiniz. Fakat günümüzde artık eskiden oda büyüklüğünde makinelerin yaptığı işleri telefonlarımızla yapabiliyoruz. KineMaster'da başarılı bir mobil video düzenleme uygulaması. Türkçe dil destekli ve oldukça kullanışlı, basit arayüzüyle videolarınızı mobil cihazlarınızda kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. Telefona, tablete, kısaca Android ve iOS tabanlı cihazlarınıza kolayca yükleyip kullanmaya başlayabilirsiniz. KineMaster tamamen ücretsiz bir program fakat ekstra içerik ve reklamsız bir deneyim için premium versiyonu da mevcut. Ben şimdi sizin için ücretsiz versiyonda hızlıca bir video düzenleyeceğim ve ardından videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, programı açıyoruz. Buradan yeni oluştur diyerek bir proje oluşturacağız. 916 formatında, IGTV formatında oluşturacağım ben. Arayüz geldi. Gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı, basit. Yukarıdan medya kısmından bir ağır çekim videom vardı. Onu import ediyorum içeri. Buradan katmana tıklıyoruz. Orada çeşitli seçenekler var. Buradan FX'i seçiyorum mesela. Yanıp sönen ışıklar bizim işimize yarayacak bir şey gibi. Bunu tıkladığım gibi etki hemen geliyor. Sürüklüyorum. Aynı Premiere'de olduğu gibi videonun altında hizalıyorum. Ne kadar görüneceğini seçiyorum. Yandan efektlerini seçiyorum. Mesela soldur dedik. Böyle yanıp yanıp sönsün. Uyguladık bunu. Bir tane de ses ekleyelim hemen. Waiting Inks. Önceden indirmiştim. Bunu da hemen sürükleyip projeye ayarlıyorum. Kes ve kırp deyip oynatma imlecinin sağını kırp dediğimde hop tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi izleyelim. Şimdi bildiğimiz anlamda sinemanın başlangıç noktası olarak gösterilen Lumière kardeşlere tekrar dönelim. Sinemanın mümkün olabilmesi için önce bize bir icat gerekiyor. Bu icadın adı da sinematograf. Auguste ve Louis Lumière'in 13 Şubat 1895'te Fransa için patentini aldıkları ve geliştirdikleri görüntüleri kaydetmeye ve bir ekran üzerine yansıtmaya yarayan aygıt. Bugün kullandığımız projeksiyon cihazlarının atası yani. Şimdi sizi 22 Mart 1895'e götüreceğim. Tarihteki önemli anlardan biri. Paris'te bir kafenin bodrum katına iniyoruz. Salon Indien de Grand Café. Lumière kardeşler ilk olarak sinema sunumlarını burada gerçekleştirdiler. Bu gösteriye Louis Lumière tarafından öykülü film ve bilim kurgu filminin atası sayılan illüzyonist Georges Méliès de davet edildi. Tarihe geçen bu genel sunum, Lumière kardeşlerin ilk filmi olan Sortie des Usines Lumière à Lyon, yani Lumière fabrikasından çıkan işçiler ve bir trenin istasyona yaklaşmasını kesit alan, ki bu tren filmi izleyenleri o kadar çok etkiledi ki izleyiciler yerlerinden kalkıp salondan dışarı çıkmak istediler, filminin de aralarında bulunduğu 10 kısa metrajlı filmden oluşuyordu. Her film 17 metre uzunluğundaydı ve yansıtıcıyla çevrildiklerinde 46 saniye sürüyorlardı. Biyoskopun mucitleri Max ve Emil Skłodowski,
Bir ay önce yani 1 Kasım 1895'te para ödeyen bir topluluğa hareketli görüntü sunumu yaptıkları halde sinema tarihçileri Lumière kardeşlerin Grand Café'deki sunumlarını sinemanın gerçek doğuşu olarak kabul ederler. Çünkü Składanovski kardeşlerin çift sistemli film yansıtıcıları oldukça kullanışsızdı ve yerini kısa sürede sinematografa bırakmıştı. Tarihteki pek çok icat aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinde farklı insanlar tarafından bulunmuştur ama bunlardan genellikle biri tarihe geçer. Diğerlerinin isimlerini çoğunlukla duymazsınız bile. Bu konuyla alakalı tarihte pek çok örnek vardır. Belki bir gün bu konu hakkında da konuşuruz. Biz bu icatların ve teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunmuş olan herkese teşekkür edelim ve videomuza devam edelim. Şimdi videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum ama geçmişe dalmadan da duramıyorum. Bildiğimiz anlamda sinema Lumière kardeşlerle başladı fakat kısaca bir öncesini de anlatmak lazım. Ekrana görüntü yansıtan, o görüntüyü yansıtmadan önce kaydeden, kaydedilen görüntüyü saklamak için icat edilen filmler, mercekler ve tüm o sinemanın mümkün olabilmesini sağlayan icatlar günümüze nasıl geldi? Bunun için çok eskilere gitmemiz lazım. Hikayenin kahramanları bir antik Çin filozofu, 11. yüzyılda Irak'taki hükümdarları etkileyen bir alim ve katı bir efendinin kölesi olan zavallı yetim bir Alman genci. Sinemanın kökeninde yer alan görüntünün retinada iz bırakması olgusu çok eskiden, muhtemelen 10. yüzyılın sonlarından beri biliniyordu. Günümüzden 2000 yıldan uzun bir süre önce antik Çin'de Mozi adında bir filozof, camera obscura yani karanlık oda anlamına gelen aygıtın temel prensiplerini keşfetti. Mozi, ışık doğrusal çizgiler halinde yayıldığı için camera obscura'da oluşan görüntünün baş aşağı olacağını doğru şekilde ileri sürmüştü. Karanlık bir odaya küçük bir delikten giren ışıkla hükümdarları büyüleyen Mozi ve onun öğrencileri bu fikirle optiğin bazı kuramlarını geliştirmişlerdi. Görüntü oluşturan tüm cihazların prototipiydi bu. Fakat onun ölümünden birkaç yüzyıl sonra ilk Çin İmparatoru ve Çin Hanedanlığı'nın kurucusu Qin Shi Huang, aralarında Mozi'nin eserleri de bulunan yüzlerce düşünce okulunun kitaplarını yaktırdı ve yüzlerce alimi diri diri gömdü. Böylece sinemanın da ortaya çıkmasına ön ayak olacak fikirler ve buluşlar bir 1000 yıl daha bastırılmış oldu. Şimdi gideceğimiz yer günümüzden 1000 yıl önce Irak'ın Basra kenti. Burada ışığın bir diğer efendisi yaşıyordu. İbni Heysem. İslam'ın altın çağının önemli fizikçilerinden biriydi. Aynı zamanda matematikçi ve astronom olan Heysem, özellikle görsel algı dinamiklerine önemli katkılarda bulundu. Günümüzde modern optiğin babası olarak da anılır. En etkili eseri 1011 ila 21 yılları arasında oluşturduğu ve Latince baskıları sayesinde günümüze kadar gelmiş Kitab-el Menazir yani optik kitabıdır. Heysem öncesinde gözümüzden bazı ışınların çıkıp objelere çarptığı ve geri dönüp görüntüyü oluşturduğu fikirleri vardı. Fakat Heysem aynı görüşte değildi. Gözümüzden çıkan ışınların yıldızlar kadar uzak mesafelere gidip aynı anda geri gelmesi ona mantıksız gelmişti. Öyleydi de. Mozi'nin hikayesindeki talihsizliğin aksine Heysem'in zamanında İslam dünyasında bilim altın çağını yaşıyordu ve fikir özgürlüğünün, sorgulamaların olduğu bir iklim hakimdi. Kitapları yakmak yerine hükümdarlar, kitaplara ulaşsınlar diye dünyanın dört bir yanına elçiler gönderiyordu. Sinemayı konuşacaktık, nerelere geldik değil mi? Fakat herhangi bir şeyin tarihini anlatacaksak eğer, kat ettiği zaman boyunca nasıl toplumlardan, kültürlerden ve düşünce sistemlerinden geldiğine de bakmamız lazım. Her neyse, sadede gelelim. 11. yüzyılda Heysem ışığın nasıl hareket ettiğini izlemek için deneyler yaptı ve vardığı sonuçlar, görüntünün oluşması ve dolayısıyla sinemanın icadına kadar uzanan çok önemli fikirleri ortaya koydu. Isaac Newton da ışığa dair önemli buluşlara imza attı. Günümüzde ışığın dalga boylarını ifade etmek için kullandığımız spektrum kelimesi Newton'dan bize kalmıştır. Newton'un ışığa dair buluşlarında gözden kaçırdığı çok önemli bir bulgu vardı. O da 150 yıl sonra başka bir bilim insanı tarafından keşfedilecekti. Gökbilimci William Herschel. Newton'un spektrumunda keşfedemediği kırmızı rengin ucuna gizlenmiş görünmez bir rengi keşfetti. İnfrared, yani kızılötesi. Fakat hala ışığın yapısı içerisinde büyük sırlar barındırıyordu. Hikayenin kahramanlarından biri olacak olan o Alman genci hatırladınız mı? O gencin adı Joseph Fraunhofer. Kendisinden önceki isimlerden de ilham alarak zamanının en hassas merceklerini ve yüksek kalite lensleri üretiyordu. Aynı zamanda Newton'un gözden kaçırdığı spektrumdaki dikey siyah çizgileri keşfetti.
Güneşin tayfında da bulunan bu çizgiler daha sonra Fraunhofer çizgileri olarak anılacaktı. Fraunhofer'ın buluşları Bavyera'yı teknolojinin merkezi haline getirmişti. Sinemanın mümkün olabilmesi için gerekli olan son taşlar da yerine oturmaya başlamıştı. Işığın gizemleri, kamera obscura, görüntüyü kaydetmek için kullanılacak olan aygıtlarda kullanılan lens ve mercekler. Fraunhofer gibileri sayesinde Almanya günümüzde bile hala dünyanın en kaliteli lenslerini üreten ülkeler arasındadır. Daha sözünü edeceğimiz çok isim, anlatacağımız çok hikaye var ama artık hızlanmamız gerekiyor. Hızlıca Lumière kardeşlere geri dönelim. Sinematografın icadından önceki dönemlere girmeyeceğim. Merak edenler için Animasyonun İnanılmaz Tarihi isimli videomu izlemenizi öneriyorum. Sinematografın patentini alıp geliştiren kardeşlerden sonra artık sinemanın yolu açılmıştı. Fotoğraf makinesinin icat edilmesi, optikle kimyanın bileşimi sonucunda gerçekleştirildi. Güneşin görüntüsünün bir perdeye düşen iz düşümü Arap gökbilimciler tarafından, onlardan önce de Çinliler tarafından incelenmişti. Fotoğrafın icadı, kamera obscura içinde ışığa duyarlı kimyasalların ışığı kaydetmeye uygun olduğunun anlaşıldığı zamana dayanır. İlk olarak uzunca bir süre fotoğraf filmlerinde taban olarak cam kullanılmıştı. 1870'li yılların ortalarına doğru gümüş bileşiklerinin jelatin taban üzerinde kullanımıyla cam negatiflerde olan problemlerin çoğu çözüldü. 1879'da Amerika'da George Eastman cam yerine selüloid bir taban kullandı. Böylece rulo halindeki filmi makineye takma imkanı buldu. Günümüzde yanan bir madde olan selüloid yerine yanmayan bir madde olan selüloz asetat ve bazı durumlarda ise plastik kullanılıyor. Filmler görüntüyü sağlamak için ışığa duyarlı hale getirilmiş malzemelerdir. Bu malzemeler objektiften geçen görüntünün kalıcılığını sağlamak amacıyla saydam bir taşıyıcı üzerine sürülmüş ışığa duyarlı maddelerden oluşur. Filme ulaşan ışığın taşıdığı enerji, gümüş bromür, gümüş klorür ve gümüş iyodür tuzlarına aktarılır. Böylece ışık düşen bölgelerdeki gümüş tuzu molekülleri arasındaki bağlar koparken, ışık görmemiş bölgelerdeki bileşikler aynen kalır. Bu aşamada oluşan, gözle görülmeyen bir tür elektrokimyasal görüntüye hayali görüntü adı verilir. Bu hayali görüntü, daha sonra geliştirme banyosu aracılığıyla görünen görüntü haline dönüşür. Bu teknolojilerin ilkin versiyonlarıyla ilk filmlerde çekilmeye başlanmıştı. Bunlar açık havada çekilen, ne senaryoları ne de yöneticileri olmayan günlük hayattan sahneler ve aktüalite filmleriydi. Sinema kısa sürede panayırların ve açık hava gösterilerinin en çekici anlarından biri oldu. Fransa'da ortaya çıktıktan sonra hızla Almanya, İngiltere ve Amerika'ya da yayıldı. Bu gelişmelerden kısa bir süre sonra film yapımcıları daha uzun metrajlı ve konu bütünlüğü olan filmler çekmeye başladılar. J. Rector, Carson City'deki bir boks maçının 3500 metrelik filmini çekti. Bu film, spora ve özellikle de boksa düşkün olan Amerikan halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Ayrıca Edison şirketinin müdürlerinden olan Edwin S. Porter, sinema tarihinin önemli filmlerinden The Great Train Robbery yani Büyük Tren Soygunu filmini çekti. Bu film bugünkü anlamda sinemacılığın başlangıcı sayılır. Diğer taraftan Fransa'da maddi destek bulan Charles Petit, 1900 yılında Vincennes'de bir film stüdyosu kurarak filmler çekmeye başladı. Petit adeta sinemanın her alanını tek eline almış gibiydi. Yönettiği şirket büyük miktarda paralar kazandı. Bu şirketin dünyanın birçok başkentlerinde temsilcileri ve New York'ta da fabrikaları vardı. 1910'larda konulu filmlerin sayısı ve kalitesi arttı. Queen Elizabeth ve İtalyan yapımı Quo Vadis bu filmler arasında gösterilebilir. Ancak bu dönemde çekilen filmlerden en çok ilgi göreni Amerikan İç Savaşı'nı konu alan The Birth of a Nation'dır. O dönemde David Griffith'e bir film için çok yüksek bir rakam olan $100.000 mal olan The Birth of a Nation sonradan $10 milyon kazanmıştı. İllüzyonizme yönelen Georges Méliès, Lumière kardeşlerin geliştirdiği ticari geleneği olmayan sinemanın parlak geleceğini önceden gören tek kişi oldu. 1896'dan itibaren Montreal'deki arazisinde yaptırdığı Avrupa'daki ilk film stüdyosu olan Star Film Stüdyosu'nda film çekimlerine başladı. Bunlar kısa aktüalite filmlerinin dışında tiyatrodan esinlenerek gerçekleştirdiği kısa komik filmlerle illüzyonizm ve el çabukluğu hünerlerini yansıtan filmlerdi. Méliès, Montreal'deki stüdyosunda tiyatro sahnesi büyüklüğünde bir alana dekorlarını yerleştirerek gerektiği zaman büyük ölçüde dekor kullanımını da yöntemleri arasına sokmuştu. Méliès, stüdyo dışında da çekimler yaptı.
Sinemada Lumière'lerle başlayan ve Méliès'le devam eden Fransa'nın üstünlüğü 1914'lere kadar sürdü. 1895 ila 1915 arasında dönemine göre uzun sayılabilecek filmler çekildi. Georges Méliès'in 1902 yapımı en ünlü filmi Le Voyage de la Lune yani Ay'a Seyahat, fantastik sinemanın ilk örneklerindendir. Anlatılacak çok uzun bir skala var ve tümüyle anlatmam videoyu çok uzatıp sizi sıkabilir. O yüzden kronolojik bir zaman çizelgesi üzerinden hızlı bir anlatımla sinemanın yolculuğunu toparlayayım ve videomuzu bitirelim. İlk filmin 1895'te, ilk renkli filmin 1902'de yapıldığı, bugüne kadar büyük gelişmelere sahne olan dünya sinemasının 120 yılı aşkın tarihinde ilk sesli film olan The Jazz Singer'ın üzerinden 92 yıl geçti. 1895-1927. İlk film çekilmişti. Lumière kardeşlerin aynı yıl yaptıkları Duvarın Yıkılışı filmi, tersten gösterime sunulmasıyla ilk özel efekt kullanılan film olarak tarihe geçti. İlk komedi filmi ise Lumière kardeşlerin çektiği Islanan Bahçıvan oldu. 1902'de Ay'a Yolculuk adlı film, sinema tarihinin hem ilk senaryolu filmi hem de ilk bilim kurgu filmi olarak kabul edildi. Yine aynı yıl İngiliz mucit Edward Raymond Turner tarafından çekilen papağan, Japon balığı ve ay çiçekleriyle oynayan çocukların bulunduğu görüntüler, dünyanın ilk renkli sinema filmi olarak kayıtlara geçti. Oscar Apfel ve Cecil B. DeMille'in yönettiği 1913 tarihli The Squaw Man, Hollywood yapımı ilk film olarak kabul edildi. Sessiz sinema döneminin en parlak yıldızı olarak gösterilen Charlie Chaplin ise 1914'te Keystone stüdyolarında üretilen Kid Auto Races at Venice isimli filmdeki karakteriyle sinema dünyasına adım attı. İlk Türk sineması 19 Mart 1910'da Milli Sinema adıyla kuruldu. Çeşitli kentlerde halka açık sinema salonları gösterilerini yabancı uyruklu ve Türkiye'deki azınlıkların egemenliğinde sürdürürken İstanbul'un Şehzadebaşı'nda ilk Türk sineması Milli Sinema adıyla kuruldu. 1919-1924. Bu dönemin önde gelen özelliği sinema eleştirisinin doğuşudur. Louis Deluc bu dalın kurucusu sayıldı. Yine bir eleştirmen ve sinema teorisyeni olan Ricciotto Canudo ise sinemayı belirli bir sanat sistemine dahil etmeye çalışan tarihin ilk sinema yazarı kabul edilebilir. 1927. 6 Ekim'de New York'ta izleyicileriyle buluşan gerçek sinemanın doğum yılı olarak gösterilen The Jazz Singer filmi, ilk kez görüntülerin ve seslerin beraber kaydolduğu, aynı zamanda ilk uzun metraj film olma özelliği taşımasıyla sinemacıların ezberini bozan bir yapım oldu. 1929-1934. Bu yıllarda sesli sinema iyice yaygınlaştı ve tüm türlerde sesli filmler yapıldı. Western ve polisiye filmlerinin tırmanışta olduğu bir dönemdi. 1930-1945. King Kong filmiyle 1933'te sinemada ilk kez çift kanallı ses kullanılarak ses tasarımı yapıldı. Bu dönemde yaklaşık 7500 film stüdyo sistemi içinde çekilirken yapım şirketleri de belli tarzlarda uzmanlaştı. 1935-1940. Bu dönemde Fransız sineması büyük bir canlılık gösterdi. Jean Renoir, Chaplin'in ve Stroheim'in eserlerindeki bakış açısından çok etkilenerek sinemayla uğraşmaya karar verdi. 1924 ve 1969 arasında çevirdiği 38 film, sinema sanatını derinden etkileyecek ve yönetmen eleştirmenlerin pek çoğu tarafından Fransız sinemacılığının en büyüğü ve en Fransızı olarak kabul edilecekti. 1940-1960. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde geçen bu dönemde Alman ve İtalyan rekabetinin gücüne Claire Duvivier, Feyder, Renoir gibi sinemacıların yabancı ülkelere göç etmelerine rağmen 1940'lı yıllarda Fransız sineması büyük bir canlılık gösterdi. Bu yıllarda çekilen filmler dönemin iklimini iyi yansıtır. Gerçeklikten kaçış, şiirsel gerçekliğe, romantizme ya da şiire yönelme, Fransızların işgali unutma ve gerçeklikten düş yardımıyla kaçma eğilimlerine uygun düşüyordu. 1950'li yılların sonuna kadar savaş sonrası sinema döneminde üretimde karşılaşılan zorluklara rağmen bu yıllarda Fransız sineması yoğun bir etkinlik gösterdi. Çevrilen filmler sayıca önemliydi ve çoğu kaliteliydi. 1955'ten sonra sinemanın geleneksel kurallarına karşı bir tepki oluştu ve bu akım başta Fransa'da ama onun yanı sıra aşağı yukarı aynı tarihlerde hemen her yerde 7. sanatı derinden etkiledi. Bir yanda kısa metrajlı film deneyimlerinden gelen bir grup genç sinemacıyla öbür yanda Cahiers du Cinéma adlı dergi etrafında toplanmış bir grup genç eleştirmeni bir araya getirmişti.
Genç yönetmenler üretimde ve sahneye koymada daha geniş bir özgürlük arıyorlardı. Ayrıca o zamana kadar tiyatro geleneklerine fazlasıyla bağlı kalındığını düşündükleri sinema dilinin özgürlüğünü ortaya koyabilmek için kahramanların gerçek hayata daha yakın olmasından yanaydılar. Buradan hareketle küçük bütçeli pek çok filmin çevrilmesine tanık olunuldu. 1960'larda yaşanan toplumsal değişim ve çatışmalar ABD sinemasını da etkiledi. Arthur Penn, Stanley Kubrick, Sam Peckinpah, Robert Altman, Dennis Hopper gibi sinemacılar, filmlerinde cinsellik, şiddet, militarizm ve Amerikalılık gibi kavramları yerleşik sınırların dışında ele aldılar. Kalıplaşmış Hollywood aktarımının dışında teknikler ve üsluplar kullandılar. 1960 ve 1970'lerin büyük sineması esaslı bir şekilde kabul görmeyerek reddedildi. 1970-1980 Steven Spielberg ve George Lucas bilim kurgu filmlerinin önde gelen ustaları bu dönemlerde öne çıktılar. Biri ünlü E.T.'nin yaratıcısı, diğeri ise bütün dünyanın tanıdığı Chewbacca, Luke Skywalker, Han Solo, Princess Leia, Darth Vader, Ben Kenobi ve küçük bataklık perisi Yoda gibi kahramanların yaratıcısı. Bu dönemde Walt Disney uzun metrajlı canlandırma sinemasında hala tekel konumunu sürdürüyordu. Don Bluth kendi stüdyosunu kurdu ve 1982'de %100 elektronik çekimle ve video trükajlarıyla yapılma ilk filmler olan ünlü Aristocats ve Tron piyasaya çıktı. Bilgi işlemciler bizleri o tarihlerden beri kamera ya da gerçek nesneler kullanmaksızın matematik modellemeden yola çıkarak film yapabilen, dekor ve oyuncu yaratabilen bilgisayarların oluşturduğu yeni bir estetiğe entegre ettiler. 1970'lerin Hollywood'u, yeni Avrupa sinemasının ve marjinal, bağımsız Amerikan sinemasının başarılı kurgu mantığını ve hikaye anlatım metotlarının sıradan yeniliklerini aşırarak sunuyordu. 1960'ların karşı kültür hareketlerinin izlerini taşıyan bu filmlerin yerini, 1970'lerde sinema okullarından mezun olmuş Francis Ford Coppola, Paul Schrader, Martin Scorsese, George Lucas ve Steven Spielberg'ün gösterişli çalışmaları aldı. Bu filmlerin bir bölümü toplumsal sorunlar karşısında ailenin konumunu vurgular ve yeni bir ahlak anlayışı ararken, bir bölümü de klasik serüven, gerilim ve bilim kurgu öykülerini son derece gelişmiş görsel efektlerle perdeye getirdiler. 1980'lerde videonun yaygınlaşmasıyla birlikte elektronik sinema önem kazandı. Video pazarının yarattığı talep nedeniyle büyük şirketler kadar bağımsız küçük şirketler de film yapma olanağı buldu. Bunun bir yan etkisi olarak bağımsız yenilikçi sinema canlandı ve Joel ve Ethan Coen, Jim Jarmusch, David Lynch, Spike Lee gibi genç yönetmenler sıra dışı yenilikçi tasarımları geliştirmeye olanak buldular. 1990 ve milenyum yılları arasındaysa sinema altın çağını yaşıyordu. Özellikle 1999 yılından sinemanın altın yılı olarak söz edilir. Bu yılda gösterime giren filmler, sinema dünyasında büyük izler bırakan filmler oldular. Star Wars, The 13th Floor, The Talented Mr. Ripley, Fight Club, The Matrix, American Beauty, The Green Mile, Eyes Wide Shut gibi pek çok efsane yapım 99'da bizimle buluştu. Açıkçası ben hala o yıllarda kaldım. Milenyumdan sonra 5-6 yıllık bir süreçte yine oldukça başarılı filmler ortaya çıktı fakat sonrasında benim için pek heyecan verici bir şey olmadı. O yüzden buradan sonrasını pek de anlatasım yok. Siz zaten biliyorsunuz bu süreci. Çoğunuz sinemadaki bu değişim döneminin içinde yaşıyorsunuz. Umarım bizim dönemimizde yeni bir sinema devrimi yaşanır ve sinema eski ihtişamlı günlerine geri döner. Bunun için bir kuantum sıçramasına ihtiyaç var. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.